Siyaset 101 serimizin 7. videosunda demokrasinin ne olup ne olmadığı üzerinde durmuştuk. Hatta daha sonra serinin 9. videosunda demokrasilerle diktatörlükler arasında kalan geniş gri alandaki karma rejim tiplerinden bahsetmiştik. Karma rejim tiplerinden bahsetmek önemliydi çünkü günümüzde artan oranda demokratik bir sisteme sahipmiş gibi davranıp esasında demokrasi kavramını maske gibi kullanarak baskıcı rejimler inşa eden ülkeler gözlemlemekteyiz. Ama bunların yanında günümüzde örnekleri her ne kadar azalmış da olsa totaliter rejimlerdense bahsetmemiştik. İşte bu videoda totalitarizm üzerine küçük bir bakış atacağız. Totaliter sistemlerde baştakilerin neredeyse hiç hesap verilebilirliği yoktur. Bu tür sistemlerde seçkinlerin kendilerini iktidara adeta kilitlediğini görürüz. 1989'da Doğu Avrupa ve 1991'de Sovyetler Birliği'nde gördüğümüz rejim çökmelerini hariç tutarsak bu rejimlerin devrilmesi oldukça güçtür. Günümüzde çok fazla totaliter rejim kalmadı. Sadece Kuzey Kore totaliterliğin bozulmamış bir örneği olarak kalırken Çin ve Vietnam siyasi olmasa da ekonomik olarak oldukça açıldı. 20. yüzyılın başlarına gittiğimizde ise Stalin, Mussolini ve Hitler rejimleriyle totaliterlik aslında yükselişteydi. Hatta o dönemler bazıları bu yükselişin geleceğin habercisi olduğunu düşündüler ama aslında bu rejimler 20. yüzyılın bir çeşit hastalığıydı. Bu yüzden vereceğimiz örneklerin de çoğu aslında güncel değil, tarihsel olacaktır. 20. yüzyılın totalitarizm olgusu geçmiş otokrasilerden çok uzaktı. Büyük Peter ve 14. Louis güçlü despotlardı. Fakat aslında dönemlerinin zayıf iletişimiyle sınırlıydılar. Halklarını yakından kontrol edemiyorlardı. Bir tür kraliyet diktatörü olan 14. Louis bile Fransa'daki her şeyi kontrol etmeye çalışmamıştı. Ortalama vatandaşlar özel hayatlarını yaşamaya devam ediyordu. Buna karşılık 20. yüzyılın totaliter devletleri ise insan yaşamının her yönünü yeniden şekillendirmeye ve dönüştürmeye çalışmıştı. Totalitarizm Lenin'in 1917'de Rusya'da iktidarı ele geçirmesiyle başlamıştı. Daha sonra 1922 yılında İtalya'da Mussolini ve 1933 yılında Almanya'da Hitler de aynısını yapmıştı. Totalitarizm bir partinin tüm gücü elinde tuttuğu ve toplumu parti değerlerine göre yeniden yapılandırmaya çalıştığı bir sistemdir. Bu sistemde özgürlük kaybolur. Eski otokratik yöneticiler tebaalarını sessiz tutmuştu ancak totaliter devlet kitlesel coşkuda ısrar eder. Siyaset bilimci Karl Friedrich ve Brzezinski totaliter devletlerin 6 özelliğini belirlemişti ve bunlardan 4'ü sanayi öncesi ülkelerde imkansızdı. Totaliter liderler tek ve resmi bir tarih, ekonomi, siyasi ve sosyal gelişme teorisi öne sürer. Söz konusu ideoloji dünyayı adeta siyah ve beyaz olarak tasvir eder ve mükemmel, mutlu bir toplum inşa ettiğini iddia eder. Ve ona karşı çıkan herkes halk düşmanı ilan edilir. Herkesin resmi ideolojiye inanması ve onu öğrenmesi gereklidir. Mesela bütün komünist devletlerde Marksist, Leninist düşünce dersleri zorunluydu. Bu tür rejimlerde tek bir parti olur ve başında da bir tür kişilik kültü oluşturmuş bir lider olur. Mussolini, Hitler, Stalin ve Mao kendilerini tapınılası bir figür olarak görüyorlardı. Söz konusu partilere üyelik önemlidir ve bir onurdur. Bu partilere üyelik beraberinde güçlü ayrıcalıklar da getirir. Hiyerarşik olarak örgütlenmiş olan parti hükümetin resmi kurumlarından ya üstündür ya da onlara bağlıdır. Parti görevlileri tüm önemli mevkileri ellerinde bulundururlar. Güvenlik güçleri vatandaşları korkutmak için hem fiziksel hem de psikolojik yöntemler kullanır. Nazi Gestapo, Stalin yönetimindeki Sovyet NKVD ve Mussolini'nin Ovrası'nın hiçbir yasal kısıtlaması yoktu. Anayasal güvenceler de ya yoktu ya da görmezden geliniyordu. Ve bu da gizli tutuklamalara, hapse atmalara ve işkencelere yol açıyordu. Totaliter devletlerde iletişim de tekelleşmiştir. Bu rejimlerde kitle iletişim araçları resmi ideolojiyi halka satar ve sistemin becerikli liderler elinde gayet iyi işlediğini empoze etmeye çalışır. Sadece iyi haberler gösterilir. Başa gelen kötü şeylerse dış güçlerin işidir ve buna karşı bütün millet kenetlenmelidir. Bu totaliter ulusların hükümetleri silahlar üzerinde de tam bir tekele sahiptir. Bu sayede silahlı direnişlerin de önüne geçilir. Kontrollü ekonomi de totaliter rejimlerin bir özelliğidir.
devlet ekonomiyi kontrolü altına alır. Stalin bunu doğrudan devlet mülkiyeti yoluyla yapmış. Hitler ise dolaylı olarak özel sektörün parti koordinasyonu aracılığıyla yapmıştı. İşçiler emeğe ihtiyaç duyulan her yere taşınabilir ve tüketicinin ihtiyaçları veya istekleri önemsizdir. Örneğin uzaya ilk insan gönderen Sovyetler Birliği'ydi, ancak komünist olmayan ülkelerde her zaman daha fazla ve daha iyi tüketim ürünleri vardı. Ekonomik geri kalmışlık Sovyetler Birliği'nin en büyük zaafıydı. Bu videoda totalitarizme kısa bir bakış attık. Totalitarizmin daha ötesinde farklı sınıflandırmalara bakarak daha ileri bir okuma yapmak isterseniz Linz ve Stephen'ın işaret ettiği diktatörlük türlerine ve Gates'in diktatörlük türlerine bakabilirsiniz. Bu kitapları açıklamalar kısmına da bırakmış olurum isimlerini. Şimdilik bay bay.